Finasteridin yan etkilerini zaten hemen hemen herkes biliyor, bilmeyen yok. İşte cinsel istekte azalma, jinekomas dediğimiz göğüslerde bazen yağlanma, büyüme, vücut kıllanmasında artış, testislerde ağrı. Ee, yani bunlar bilinen. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size, tabii kitabi olarak gözlenen yan etki ortalaması, yani biz makalelerde yazan işte %5'ler civarında. Ama benim gerçek hayatta karşılaştığım %30. Niye bu kadar yüksek? Birçoğu da psikolojik, yani bu olay o kadar çok internette dillendirilen bir durum ki yani bir de hani cinsel istek ya da libido çok böyle kişiye göre değişen subjektif bir kriter. Onu değerlendirmek çok zor. Yani birçok hasta, birçoğunun neden psikolojik olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü normalde hani bu tür yan etkileri gözlemlemesi için genelde bir süre bu ilacın kullanılması lazım, ama genelde hani bunu kafaya takan insanlar hani ilaca başlıyorlar, 1-2 gün sonra hemen yan etkileri görüyorlarsa büyük ihtimalle psikolojik. Israr eden ya da devam eden yan etkilerden bahsediyorsunuz değil mi? Devam eden yan etkilerle ilgili ben kendi adıma söylüyorum. Ben bunu hiç görmedim. Hiçbir hastamda neredeyse yok diyebilirim. Hatta bu konu geçen gün başka bizim doktorlar grubu var. Orada da tartışıldı birkaç kez. Yani çok tek tük vakalar var. Ama ben kendi şahsi, bu beni bağlar yani, bu benim söylediğim. Çünkü sonuçta ben bir bilim adamı değilim. Bu konularda araştırmalar yapan bir üniversite hocası değilim. Ben kalıcı yan etki yapma ihtimali olduğuna inanmıyorum yani. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Çünkü mekanizma olarak buna imkan yok. Anlıyorum. Hı hı. Çünkü sonuçta bir çalışma şekli var. Hele ki limitli bir dönem kullanıyor iseniz. Benim size tavsiyem şu, siz operasyona karar vermeden önce bir deneyin bu finasteridi. Mesela yarım miligram olarak deneyin. Bir bakın bakalım herhangi bir şey görecek misiniz? Bir değişiklik yaşayacak mısınız? Bir fayda görecek misiniz? Çünkü finasterid kullanıp fayda görmeyen insanlar da var yani. Yani siz şimdi 3 ay finasterid kullandınız. Dediniz ki ya doktor bey, ben bunu kullandım. Çok da iyi hissediyorum. Hiç yan etki de hissetmedim. Saçlarıma da iyi geldi. Ben o zaman o operasyon planını ona göre yapacağım. Diyeceğim ki hani biraz daha agresif gidebiliriz. Finasteridle uyumlu. Ama siz finasterid kullandınız. Dediniz ki 1 ay, 2 ay sonra ya bıraktınız. Bana yine operasyona geldiniz. Ama dediniz ki doktor bey, ben denedim. Ben bunu kullanmayacağım. O zaman ben de ona göre bir planlama yapacağım. Yani bana destek olacak bu, sizin kararınız.